Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte altın analizi yapacağız. Özellikle altında Elliott teknik yöntemini kullanaraktan bir analiz sizlere yapacağım. Beni bu analiz yaptığım sırada çok iyi dinlemenizi sizden rica ediyorum arkadaşlar. Çünkü oldukça önemli, dikkat gerektiren bir Elliott analizi sizlerle birlikte yapacağız. Ve buradan altında yukarı yönlü bir hareket başlayabilir mi? Yükseliş buradan artık altında gelecek mi ve bu altında bir fırsat mı? Yatırım tavsiyesi olmadan sadece kendi kişisel görüşlerimi yansıtaraktan sizlere burada öngörülerimi paylaşmaya çalışacağım sevgili dostlarım. O yüzden beni çok iyi ve dikkatli dinlemenizi istiyorum. Oldukça basit bir şekilde size buradaki olayı anlatmaya çalışacağım ve altında benim beklentim olan yukarıda 2200 dolar seviyelerine doğru yukarı yönlü bir yükseliş başlayabilir mi? Bunu şimdi Elliott yöntemini kullanaraktan sizlerle birlikte bulmaya çalışacağım. Evet sevgili dostlarım, orta vadeli altında beklentimiz 2016 yılı içerisinde, bakın şurada 2016 yılı içerisinde altında birinci dalga yükselişinin yaşandığı bölge ve burada ikinci dalga yükselişi. Altının onsunda özellikle çok ince bir ayrıntı var. Burada Elliott'a göre sayım yaparken de sevgili dostlarım altında henüz beşinci dalga yükselişinin başlamamış olabileceği kanısı bende uyanmış oldu. Şimdi bunu da burada sizlere orta vadeli bir Elliott çalışmasında sunuş olarak gösterecek olursak şu bölgemiz bizler için bir üçüncü dalga yükselişi. Şimdi bizler burada bir dördüncü dalga beklentisi içerisindeydik. Fakat A ve üçüncü dalga ve A dalga düşüşlerinin arkadaşlar düzeltmesi, bakın şunun düzeltmesinin C dalga düzeltmesinin üstünde kaldığı altının ons tarafında gözüküyor. Bu da bizlere burada bir altının ons tarafında dördüncü dalga düşüşünün altının onsunda bir 1610 dolar seviyesinde bitmiş olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu bizlere gösteriyor arkadaşlar. Yani bizler şu an altının onsunda bir dördüncü dalga düşüşünü yaşıyor olabiliriz. Peki şimdi diyeceksiniz, bu dördüncü dalga düşüşünü yaşıyoruz ve burada 1610 dolarlar seviyesinde, hatta buradaki sarkma bir 1594 dolar seviyesine kadar da altının onsunda gelebilir. Fakat bizler bugün itibariyle baktığımız zaman bir 1614 seviyesinden, yani 1594'e yanaşmadan burada yukarı yönlü altının ons tarafında bir tepki alımlarının geldiğini de görüyoruz. Şimdi altının onsuna baktığımız zaman biliyorum ki hepiniz çok fazla sıkıldınız. Artık altında yukarı yönlü bir hareket beklentiniz var. Özellikle ABD tarafında altının onsuna yapılan baskılardan dolayı arkadaşlar biliyorsunuz Rusya'nın elindeki altınları piyasada çok üst seviyelerden bozdurmamak için ABD elinden geleni de yapıyor. Bu yüzden altının onsunda özellikle uluslararası piyasada bir baskılanma sonucu aşağı yönlü hareketler gördük. Neyse, bu hareketleri yaşadıktan sonra Fed'in faiz arttırımlarıyla biliyorsunuz ABD piyasalara müdahil oldu ve burada bir enflasyon sürecini aşağıya çekebilmek için de agresif faiz artışlarına başladı. Fakat ben artık Fed'in çok fazla bir agresif faiz artışı yönüne gidemeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ve burada gene teknik analiz yöntemine baktığımız zaman Elliott dalga sayımında da dördüncü dalga düşüşünün Elliott'a göre 1610 dolar seviyesinde bitmiş olabilme ihtimali de var. Tabi unutulmaması gereken arkadaşlar, hiçbir analizin burada %100 olacaktır diye bir öngörüsü olamaz. O yüzden bizler sadece burada teknik grafik ve analizlerimizi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Evet, 2016 yılında başlayan altındaki hareketlilikte birinci dalga, ikinci dalga ve üçüncü dalgadan sonra bu dördüncü dalga düşüşü
1610 dolar seviyesinde bitmiş olabilir. Peki buradan sonraki yükseliş nereye kadar gerçekleşebilir? Evet sevgili dostlarım, ben buradaki yükselişin, yani bir beşinci dalga yükselişinin başlayacağı yönündeki düşüncem mevcut ve buradaki yükselişin de 2200 dolar seviyesine doğru altının ons tarafını yukarı yönlü götüreceği yönündeki düşüncem mevcut. O yüzden altının onsuyla ilgili analizim 1610 dolar seviyesinin altında, altının onsunda, bakın burası çok önemli, dikkatle dinleyin. Hatta 1594 dolar 95 dolar seviyesinin altında bir kapanış olmadığı sürece ben buraya Elliot'a göre dördüncü dalga düşüşünün bittiği olarak yorumluyorum sevgili dostlarım. Ve artık buradan yukarı yönlü bir beşinci dalga yükselişinin başladığı ve bu yükselişinde 2200 dolar seviyesine doğru altının onsunda yukarı yönlü hareketleri başlatabileceği yönündeki düşüncem mevcut. Tabi sizler de kendi düşüncelerinizi bu videonun altına yazarsanız da sevinirim. Ama sizlerle birlikte şimdi sabırlı olmamız gereken bir seviye ve bu 1594 dolar seviyesinin altında altının onsunda bir hareketlilik görmediğimiz sürece yukarıdaki ana hedef bölgemizin 2200 dolarlar seviyesine doğru gidecek bir altının onsu takibimizde olacak. Bu grafiği bir ekran görüntüsü alarak da sizler takip edebilirsiniz. Yani her yerde bulamayacağınız bir grafiktir. Bu çalışmayı uzun zamandır takip ediyordum. Fakat ben şurada bir beşinci dalga oluşumu şeklinde ve ABC dalgası şeklinde bir düşüş öngörüm vardı. Fakat bugün itibariyle baktığımız zaman bu C dalga düşüş seviyesinin A düşüş seviyesinin altında kalması bende buranın bir dördüncü dalga düşüş seviyesinde altının onsunun geliştiğini ve altının onsunda beşinci dalga yükselişinin henüz yeni başladığını öngörüsünü oluşturmuş durumda arkadaşlar. O yüzden bu analiz gerçekten çok önemli olacak. İleri sardırmadan dikkatli bir şekilde not alınaraktan izlenmesi gereken bir analiz olarak da bunun takip edilmesini gerekliliğini düşünüyorum sevgili dostlarım. Evet, altının onsunda son durum bu şekilde. Yukarı yönlü hareket artık altının onsunda başlayacaktır diye düşüncelerim mevcut. Burada artık bizlerin bir dip seviyesi şeklinde bir oluşum başladığını ve bu oluşumla birlikte altının onsunda 2200 dolarlara doğru seviyenin yukarı gideceğinin öngörüsü bende oluştu sevgili dostlarım. Bu bağlamda gram altın tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar altının ons tarafında bir dip sürecinin verdiğim seviyeler civarında, yani 1595-1610 dolarlar seviyesinde tamamlanmış olma ihtimaline karşılık dolar kurunda belli bir seviyem var. Eğer ki dolar kuru altının onsunun çıkışı esnasında bu düzeltme seviyelerini yapmaz ise beklentilerim doğrultusunda, yani altında da benim için şu seviye çok önemli. Gram altında özellikle bakın buradaki seviye çok önemli. Orayı da sizler için hemen bir not alayım. Burada bir 965 TL seviyesi gram altında çok önemli bir seviye. Bakın 965 TL. Şimdi gram altında bu 965 TL seviyesine doğru çekilme dolar bazlı olarak olabilir mi? Fakat dolar tarafında da 900 dolar tarafına baktığımız zaman da dolarda bir 18.58 seviyesinde Merkez Bankası'nın band kurduğunu, oradaki hareketliliğin de 18.58 ve 18.40 bantları arasında sıkıştığını şu an itibariyle takip ediyoruz. Yani oradaki hareketin aşağı ve yukarı yönlü hareketleriyle birlikte bizim buradaki hareketimiz 965 TL civarına doğru gram altında
hareketliliği getirebilir. Yani bu gram altında şu an 965 TL ile bakın yukarıda 1030 TL arasına sıkışmış durumda. Fakat bizim olmazsa olmaz gram altındaki önemli seviyemiz 965 TL seviyesinden geçen alan. Burası aşağı yönlü kırılmadığı sürece gram altında yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla güzel, önemli bir seviyedir. Bunu şimdi nereden anlıyoruz? Şu kırmızı gördüğünüz EMA çizgimizin altında gram altının uzun zamandır bir kapanış yapamadığı ve bu kırmızı çizgi üzerinde gram altının her zaman veya bu kırmızı çizgiye değdiği zamanlar süreç içerisinde devamlı bir alım fırsatı olarak değerlendirildiğini görüyoruz. İşte burada ons altın devreye girer ise beklentimiz doğrultusunda ons altında 2000 dolarlar üzerine doğru bir hareketlilik başlar ise sevgili dostlarım, altının onsunda da önemli olan şu 1060 direncinin yukarı yönlü kırılıp altının onsunda da gram altın tarafında da 1175 TL civarına doğru bir yukarı yönlü hareketin başlama ihtimali de yüksek olacaktır. Sizlerle birlikte o yüzden ons altın tarafı önemli olacak. Bu ons altın tarafını dikkatli bir şekilde takip edeceğiz arkadaşlar ve beklentilerimiz doğrultusunda ons altında bu geri çekilme Elliot'a göre 4. dalganın bittiği alan olan 1610-1595 dolar seviyesinin altına sarkmaz ise oradaki yükseliş beklentimizle birlikte gram altında da 1175 TL civarına doğru olan yukarı yönlü hareketi izleyebiliriz. Piyasalardaki önemli haber akışlarını takip edeceğiz. Fed'in bu Kasım ayı içerisinde yapacağı faiz artışı 0,50 bas puan civarında gerçekleşir ise zaten gram altın tarafında yukarı yönlü hareketinde ons bazlı olarak başlayacağı yönündeki düşüncem hala geçerliliğini korumakta sevgili dostlarım. Evet, sizlerle birlikte altını geniş olarak inceledik. Bundan sonraki videoların içerisinde geniş olarak gümüş analizi gelecek. Euro Türk lirası analizi gelecek ve sterlin analizi gelecek. Oradaki arkadaşlarımız da merak etmesinler. Onlarla ilgili de geniş vadeli hem stop ve yükseliş bölgelerini gösteren alanlarla ilgili bir Elliott videosu paylaşacağım sevgili dostlarım. Şimdilik ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.